Herkese merhaba. Bu ay bu senin ilk ay sonu videosunu çekiyorum. Favoriler demeyeceğim artık bu videolara ama bu ay okuduğum kitaplardan, izlediğim filmlerden, dizilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü oldukça da ilginci çekiyor gördüğüm kadarıyla bu videolar. Aşağıya her zaman olduğu gibi timestamp'leri koyacağım. Böylece istediğiniz bölümü istediğiniz yerden izlemeye başlayabilirsiniz. Bu arada hatırlarsınız geçen senenin son favoriler videosunda şunu söylemiştim. Artık bundan sonra kozmetik favorilerini 3 ayda bir çekeceğim. Her ay sonuna kozmetik favorisi falan koymayacağım demiştim. O yüzden kozmetik ve cilt bakım favorileri Mart ayı gibi falan, Mart ortası gibi falan gelir. Şimdi bu ay okuduğum kitaplarla başlayayım öncelikle. Bu ay okuduğum ilk kitap Engin Geçtan'ın Hayat adlı kitabıydı. Sevgili Berk'in bana yılbaşı hediyesiydi bu. Çok uzun zamandır aklımda olan bir kitaptı aslında bu. Bu arada gerçekten bence kitap en güzel hediye olabilir yani benim için özellikle. Hani insanlar bana genelde böyle kıyafet falan oluyor ama ben kitap en çok beni mutlu eden şey kitap sanırım. Buradan belki de teşekkür edeyim tekrar. Engin Geçtan'ı ben bu kitapla tanımış oldum. Zaten çok ünlü bir psikoterapist Engin Geçtan. Aynı zamanda psikoloji profesörü diye biliyorum. Kitapları da çok ünlü bu arada. Dili gerçekten çok güzel çünkü. Hiç okumamıştım şimdiye kadar. Bu da benim ayıbım yani. Kitaba tek kelimeyle hayran kaldım. Bu kitabı okuyup beğenmeyecek bir insan bence olamaz yani. Yaklaşık 40 yıllık bir deneyimden bahsediyoruz bu arada. Binlerce insan dinlemiştir şimdiye kadar tahmin edersiniz. Bu kitapta hepimizin tanıdık olduğu şeylerden bahsetmiş aslında. İçimizde biriktirdiklerimizden, hastalığından örnekler vererek anlatmış. Hayatımıza yön veren kararlarımız, tepkilerimiz, değer yargılarımız hayatımızı nasıl şekillendiriyor. Gerçekten kendimizi anlamak için çok güzel bir kitap bu. Yani bir psikoterapist gözünden en azından. Hem böyle bireysel hem de toplumsal sorunları ele aldığını görüyorsunuz. Bence şu anda piyasada bulunan kişisel gelişim kitaplarının belki %99'undan kat fazla daha üstün bir kitap olduğunu düşünüyorum ben bunun. Kitabın arkasında gerçekten çok güzel bir yazı var aslında kitabın içinden. Fakat onu değil de kitabın içinden çok beğendiğim bir bölüm okumak istiyorum size. 80 ve 81. sayfalarda. Kitabın diline de örnek olmuş olur böylece. Bence asıl olan hangi şekilde olursa olsun insanın olabildiğince kendisini kendi olarak hissedebileceği bir hayat sürdürmeyi gerçekleştirebilmesi. Bir yandan da hayatın bir süreç olduğunu, kendimizi her an kendimiz olarak hissetmemizin mümkün olmayacağını, hayatın inişleri ve çıkışları olduğunu kabul ederek. Kendimize başarılı bir hayat ısmarlamaya çalışmanın kendimizden vazgeçme tehlikesini de beraberinde getireceğini idrakiyle. Bir şeyi isteyerek ve severek yaparken ulaşılacak sonucun baskısı zaten yaşanmaz. Sonucu düşünerek yaptığımızda ise istek kaygıya dönüşebilir. Çünkü çoğu zaman başarı kendisini şartlı kabul edenlerin ya da vaktiyle şartlı kabul edilmiş olanların kendilerini kabul edebilmelerinin tek ve mutlak şartı. Üstelik sonuca ulaşıp kendini başarılı hissettiği anın ardından insanı yeniden boşluğa düşüren ve daha da öteye koşmaya yönelten bir tuzak. Kitap dediğim gibi tek kelimeyle mükemmel. Alın, okuyun. Yani bu kitabı beğenmeyecek bir insan ben bilmiyorum, tanımıyorum. İkinci okuduğum kitap da Flanöz. Bu kitap aslında şehirde dolaşan kadınlar ismiyle Türkçe'ye de çevrildi. Hatta sevgili Doğacan, Dilcin Doğan çevirdi. Türkçe ve çevirisinde çok başarılı olduğunu eklemek istiyorum. Flanöz ne demek diyenler olacaktır. Fransızca bir kelime. Aslında flanörden geliyor yani flanörün dişi versiyonu, feminen versiyonu. Flanörün böyle amacı olmadan dolaşan kişi gibi bir anlamı var aslında. Şehrin sokaklarında yürüyen, amacı olmadan yürüyen insan anlamına da gelebilir. Yazar bu terimin temsil ettiklerinden yola çıkarak bizi Paris, New York, Tokyo, Venedik ve Londra sokaklarında gezdiriyor. Tarihteki diğer flanözlerin de ayak izlerini takip ediyoruz bu arada. Mesela George Sand, Virginia Woolf, John Didion gibi isimleri de görebilirsiniz kitapta. Yazar kendi hayatından da kesitleri anlatmış bu arada. Farklı şehirlerle bağlantılı olarak kendi hayatından kesitleri de okuyorsunuz. Hem böyle otobiyografik esintiler var, hem gezi notları hem de deneme yazıları bir araya geçmiş gibi. Kitabın tarihini çok beğendim ama tam olarak nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Böyle birçok farklı tür bir araya gelmiş gibi gözüküyor. Kadınların aslında yaşadıkları şehirle kurdukları ilişkiye de parmak basıyor kitap. Ve bunu edebiyat, sanat, tarih, sinema gibi dallarla zenginleştiriyor aslında. Ben bu arada bu kitabı Paris seyahatimde almıştım. Bunu aldığım kitapçı da bu arada Paris'teki kitapçı da kitabın içinde geçiyor bu arada. O da ilginç bir detaydı. O kitapçıdan almış olmam da güzel bir detay oldu. Yani gerçekten Paris'in sokaklarında dolaşırken bu kitaba denk gelip almış oldum aslında. Kitabı ben İngilizce okudum. Çok rahat okunuyor ama dediğim gibi Türkçe çevirisi de çok iyi. Ona bakabilirsiniz. Bu arada kitaptan yine bir alıntı okuyayım size. Bırakın yürüyelim, bırakın kendi hızımda ilerleyeyim.
Bırakın hayatın içimde, etrafımda dolaşmasını hissedeyim. Bana heyecanlı olaylar verin. Bana beklenmedik dönemeçleriyle köşe başları verin. Bana tekinsiz kiliseler, güzel vitrinler ve uzanabileceğim parklar verin. Şiir sizi heyecanlandırır. Bir işe başlamanıza, hareket etmenize, düşünmenize, istemenize, bağlanmanıza alan açar. Şiir hayatın ta kendisidir. Çok keyif alarak okuduğum bir kitaptı bu da. Son okuduğum kitapta Yer Deniz. Bu 6 kitabın da hepsini bitirmiş oldum. İlk kitabı zaten detaylı olarak bir önceki videomda anlattım, kitap kulübü videosunda. O videoda da söylemiştim aslında. İlk kitap beni en çok etkileyen kitap oldu 6 kitap arasında. Ve fantastik kurgu, sevin sevmeyin, herkesin okuması gereken bir klasik eser konumunda benim için. Onu söylemiştim bir önceki videoda. Yazar her kitap için farklı bir tema belirlemiş bu arada. İlk kitabın konusu büyüme sancısı ve kişinin kendiyle, karanlık taraflarıyla yüzleşmesi ana konusu. İkinci kitabın ismi Atuan Mezarları. Bu kitabın ana teması yazarın söylediğine göre cinsellikmiş. Kitabın baş kahramanı Tenar. Atuan Mezarları'nın baş rahibesi kendisi. Sizi böyle çok şaşırtan şeylere rastlayacaksınız. Okuması da çok keyifliydi. Üçüncü kitap En Uzak Sahil. Burada da bir başka yolculuk hikayesi var. Bu sefer ejderhalar diyarına gidiyor baş kahramanımız Get. Kitabın ana konusu ise burada ölüm. Benim en çok kafamı karıştıran kitap bu oldu bu arada. Yani böyle anlamlandıramadığım bir sürü şey oldu diyebilirim. Dördüncü kitap Tehanu. Herhalde böyle okunuyor. İlk üçlemeden çok sonra çıkmış dördüncü kitap. Bu kitapta da yeni bir karakter ekleniyor. Tehanu karakteri. Bu ilk üçlemedeki hikaye devam ettiğini görüyorsunuz dördüncü kitapta da. Beşinci kitap Yer Deniz Öyküleri. Dördüncü kitaptan yıllar sonra, belki 12 yıl sonra falan yayınlanmış. Bu kitapta dördüncü kitabın devamı gibi değil aslında. Daha çok öyküler var bunda. 5 farklı masala benzeyen öykü var. Bizi Yer Deniz haritasında dolaştırıyor aslında. Roke'deki büyücülük okulunun nasıl kurulduğundan tutun, İşte Ged'in gidişinden sonra büyücülük okulunda neler oldu, Yer Deniz'in erkekleri, kadınları, işte ejderhalarına dair isimlere ve büyülere dair bir sürü farklı hikaye okuyorsunuz. 6. kitapta Öteki Rüzgar kitabı. Bu da aşk ve ölüm temalı bir kitap aslında. Daha önceki kitaplarda böyle havada kalan birçok konuya da bu kitapta cevap bulabiliyorsunuz. Serinin son kitabı da bu zaten. Bana sorarsanız hani bu 6 kitap arasından en iyisi hangisiydi diye sorarsanız hala birinci kitap derim. Birinci kitap benim için çok özel bir yere sahip ve okuması en heyecan verici olan kitap da birinci kitaptı. Bu arada unutmadan belirteyim, biliyorsunuz kitap kulübüne başladık. İlk kitabımız Yer Deniz Büyücüsü'ydü. Şubat ayı içinde kitabımızı soranlar olmuş. Bir önceki videoda söylemiştim ama spoiler içerdiği için herkes izleyemedi sanırım onu. O yüzden yine bu videoda da belirteyim. Şubat ayının kitabı da Yaşar Kemal'in İnce Mehmet serisinin birinci kitabı oldu. Sadece birinci kitabı okuyacağız. İstiyorsanız tabii ki serinin kalan kitaplarında da devam edersiniz ama ben insanları zorlamamak adına sadece birinci kitabı okuyalım, onu yorumlayalım istiyorum. Eğer kitabı hemen okuyup bitirirseniz ve yorum yapmak isterseniz de Goodreads grubumuz var artık. Aşağıdaki kutucuğa da linkini bırakacağım. Oradan gruba üye olup ondan sonra da yorum yapabilirsiniz kitap hakkında isterseniz. Şimdi bu ay izlediğim filmlere gelelim. Bu ay izlediğim ilk film Black Mirror Bandersnatch oldu. Dünyadaki ilk interaktif film olmasıyla da kendinden çok söz ettiren bir film oldu aslında. Filmin arkasında yatan fikir mükemmel ama uygulaması vasattı diye düşünüyorum ben. Daha önce filmi izlemeyenler için de kısaca açıklayayım ne olduğunu. Hani interaktif film derken neyi kastediyorum. 80'lerde 90'larda böyle kitaplar vardı aslında. Böyle çok kalın kitaplardı bunlar ve yazar size hikayenin gidişatına göre 2 tane seçenek sunuyordu belli noktalarda. Siz orada yaptığınız seçimlere göre hikayeye kendiniz yön veriyordunuz aslında. Bunun film versiyonunu yapmışlar. Elinizde mouse olması gerekiyor filmi izlerken. Size 2 tane seçenek sunuluyor filmi izlerken. Yaklaşık 2-3 dakikada bir. Siz sürekli olarak seçim yapıyorsunuz. Yani karakterin yaşayacaklarına siz yön veriyorsunuz. Filmi ilginç kılan şey bence hani konusunun bizim seçimlerimizle ilerlemesi veya senaryonun değişmesinden ziyade bence iradesine yön verdiğimiz kişinin bu seçimleri yapan iradenin kendisine ait olmadığı düşüncesiydi. Bence filmi ilginç kılan taraf buydu. Seçimleri bizim yapmamızdan ziyade aslında karakterin bu iradenin ona ait olmadığını fark etmesi bence ilginç olan kısım buydu. Aslında böyle sizi çok düşündürten bir film olmuş. Bize ait olduğunu düşündüğümüz seçimlerin kaçı bize ait acaba? Yani bunu düşündürtüyor aslında. Bu açıdan takdir ettiğim bir film oldu. Ama dediğim gibi uygulaması biraz basattı bence. İkinci izlediğim film de Bird Box
oldu. Bu da klasik bir gerilim filmi. Beğendim ama bu kadar abartılacak bir durum yok. Yani film gereğinden fazla abartıldı diye düşünüyorum. Buna benzer bir sürü film var. Neden özellikle bu film bu kadar ilgi çekti bunu anlayamadım. Ben hatta The Happening filmine çok benzettim aslında. Klişelerle dolu bir film bence. Filmin konusu şöyleydi. Ona bakan insanların intihar etmesine neden olan bir şey var ve insanlar bundan kaçıyorlar. Tabii şey diyorum çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Senaryo tutarlıydı diyebilirim. Oyunculuklar deseniz çok abartılacak bir yanı yoktu. Gerilim de bence dozundaydı. Çerezlik bir film olmuş. First Man, başroldeki Ryan Gosling'in Neil Armstrong'u oynadığı, hem onun hayatını hem de Ay'a yolculuğu konu alan bir film. Yer yer biraz dramatize edilmiş tabii, yani film kurgu sonuçta. Film de bize nasıl böyle sınırlı imkanlarla Ay'a çıkıldığını göstermeye çalışıyor bize. Yani çok mucizevi bir durum aslında o zamanlar için özellikle. Biyografi olarak başarılıydı bence. Hepimizin çok yüzeysel olarak bildiği bir konuyu çok daha detaylı, çok daha derin bir şekilde anlatılmış. Özellikle Neil Armstrong'un psikolojisi bence çok başarılı bir şekilde yansıtılmıştı. Filmin müzikleri de çok başarılıydı. Ben beğendim filmi. Bu yılın en çok ses getiren filmlerinden biri Alfonso Cuarón'un Roma filmi. Bir sürü de ödül aldı zaten şimdiden. Film Meksiko City'nin 1970'lerdeki çalkantılı siyasi ortamında geçiyor diyebiliriz. Özellikle de sosyal hiyerarşiyi konu alıyor. Daha çok kadın meselelerine odaklanmışlar. Yani sosyal statüsü ne olursa olsun her kadın benzer zorluklardan geçiyor. Ana fikri var filmde. Filmin en hayran olduğum kısmı kesinlikle görüntü yönetmenliği oldu ki eminim birçok kişi aynı şeyi söyleyecektir. Bence film gerçekten ders niyetine izletilmeli üniversitelerde diye düşünüyorum. Sinemanın bir sanat olduğunu resmen gözümüze sokuyor yani. Mükemmeldi tek kelimeyle. Cicero filmi. Bu da Aile ve Müslüm filmlerinin yapımcısından gelen son film. Hala vizyonlarda bu arada. Filme gitmemin sebebi Erdal Beşikçioğlu. Çok beğendiğim bir oyuncu olduğu için izlemek istedim bu filmi de. Konusu 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren, kod adı Cicero olan bir ajanın hikayesi. Bunu bir kurgu olarak algılamamız gerekiyor. Yani biyografik film gözüyle bakmayın çünkü gerçekle uyuşmayan şeyler var. Örneğin bu kod adı Cicero olan ajanın ismi İlyas Bazna. Gerçekte Almanlara çalışan bir ajan bu. Ama filmde Almanların savaşı kaybetmesine neden olan bir kahraman olarak ilan edilmiş. Yani senaryoda tutarsızlıklar vardı. Gerçeklikten uzak bazı tarafları vardı. Sanırım %100 gerçek de değil zaten. Esinlenilmiş bir kurgu olarak görmemiz gerekiyor filmi. Bir diğer eleştirim beni çok rahatsız eden bir şey filmde. Dublajlı yerlerin gerçekten çok belli oluyor olmasıydı. 2019 yılındayız. Dublajın bu kadar başarısız yapılması bence kabul edilemez bir filmde. Onun dışında çekim kalitesini beğendim. Bu dediklerimi saymazsak güzel bir filmdi. Bu ay gerçekten ARMY'ler çok şanslıydı. BTS'in 2 tane filmini izleyebildik. İlk film Burn the Stage. Ben bunu 2 kere seyrettim. Yani her 2 izleyişimde de hüngür hüngür ağladım. Çocukların yaşadığı zorlukları, işte sahne arkası görüntüleri, Wings 2'da yaşadıkları, yani bize yansıtmaktan çekindikleri şeyleri izleyebildik. Çok güzeldi. Diyecek hiçbir kötü lafım yok. Beni çok duygulandırdı. Arada açıp böyle izleyesim geliyor filmi hala. Bir de mucizevi bir şekilde sinemalarımıza BTS Love Yourself, Water in Soul konser filmi geldi. As bayrakları, as moduna girdik hepimiz. Gidemediyseniz de üzülmeyin. İnternete düşer zaten yakında. Ben 2 kere gittim sinemada. İlki cumartesi günü ilk seansa gittim. Bir de pazartesi günü bir Screen X salonunda deneyimlemek istediğim için 2 kere gittim. Bu arada Screen X büyütüldüğü kadar değildi bence. Evet yani 3 ekran olması güzel ama yandaki ekranların görüntü kaliteleri çok kötüydü. Bir de kafanızı sürekli oradan oraya çevirmek zorunda kalıyordunuz. Çok anlamlı değildi bence. Yani güzeldi ama çok büyütülecek bir yanı yoktu bence. Bu arada tesadüfe bakar mısınız? Yani film Seul'deki 2. gün çekilmiş. 2. gün konserinde çekilmiş. Ben de 2. gün gitmiştim konsere. Yani oradaki izleyicilerin arasında ben de vardım. Bunu düşünmek bile beni çıldırtıyor şu anda. Konseri böyle kocaman bir ekranda seyretmek, yani çocukları böyle dev ekranda seyretmek gerçekten çok keyifliydi. Sadece tek eleştirim, konserdeki her şeyi yansıtmamışlar. Özellikle VCR'da görüntüler oynatmışlardı. Onları koymamışlar. Çocukların konuşmaları, muhabbet etmelerini koymamışlar. Keşke bunları da koysalardı. O zaman çok daha anlamlı, çok daha güzel olurdu. Neyse, buna da şükür. A Star Is Born. Bu da Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın oynadığı, daha önce defalarca kez çekilmiş bir filmin 2018'de yeniden çekilmiş versiyonu. Bu arada yönetmenliği Bradley Cooper yapmış. Konuyu zaten biliyoruz yani. Konu çok klasik bir konu. Defalarca çekilmiş bir konu olduğu için. Bir yıldızın yükseliş hikayesi.
Fakat klişelerle dolu bence. Karakterler yüzeysel kaldı diye düşündüm ben. Yine de film izlettiriyor mu kendini? Evet, izlettiriyor kesinlikle. Müzikler gerçekten çok güzeldi. Bradley Cooper gerçekten çok iyi oynamış. Yani role müthiş yakışmış olduğunu düşündüm ben. Son sahnede ağladığımı da itiraf ediyorum. Fakat yine de bu film 8 dalda Oscar adayı olacak kadar iyi bir film değil bence. Yani biraz abartılmış buldum bu filmi de. 2 tane belgesel serisi izledim bu ay. Birincisi Abstract. Bu gerçekten çok ilham verici bir belgesel. Uzun zamandır böyle beni bu kadar gaza getiren bir şey seyretmemiştim. Bu tasarım üzerine bir belgesel. Eğer tasarıma ilginiz varsa mutlaka ama mutlaka izlemelisiniz. Farklı tasarımcıların bakış açılarını izlemek çok güzeldi. Tek bir sezonu var şu anda belgesel serisinin ve 8 bölümden oluşuyor. Her bir bölüm farklı bir tasarım dalına adanmış. İllüstrasyon, ayakkabı tasarımı, sahne tasarımı, mimarlık, otomobil tasarımı, grafik tasarımı, fotoğraf ve iç mekan tasarımı konuları işlenmiş. Her bölümde bir tasarımcıyı odak noktasına almış. Yani o tasarımcının hem hikayesini, hayatını ve tasarıma bakış açısını falan görüyorsunuz. Bana kesinlikle yetmedi. Eğer bu seriyi ben yapıyor olsaydım şöyle yapardım. 10 sezonluk bir belgesel serisi olurdu bu. Her sezonu ayrı bir tasarım dalına adardım. Mesela ilk sezon sadece grafik tasarım, ikinci sezon sadece ayakkabı tasarımı vesaire vesaire. Yani bu şekilde gitmeliydi bence. Çünkü bana kesinlikle yetmedi. Ama tabii yani ben ürün tasarımı mezunum. Herkes bu konuda benim kadar tutkulu olmayabilir ama yine de bence çok ilham verici. Kesinlikle çok ilham vericiydi. Hatta böyle elime kağıt kalem alıp yine böyle bir şeyler tasarlayasım falan geldi. Okul yıllarına dönesim geldi. Tek kelimeyle bayıldım. Aralarından bir bölümü seçecek olursam o da sahne tasarımı bölümü olduğu. Ağzım açık izledim. Kadına inanılmaz hayran kaldım. Başka bir şey diyemiyorum. Marie Kondo'nun belgesel serisinde izledim. Marie Kondo'nun kitabını ben 2 sene önce alıp okumuştum. Hatta uygulamaya da geçirmiştim kendi evimde. Bazı düzenleme adına faydalandığım şeyler olmuştu kitaptan. Marie Kondo zaten çok ünlü oldu sonrasında ve zaten bütün dünyada çok satanlar arasına girdi kitabı. Özellikle böyle ev düzenleme gibi konularına ilginiz varsa ben tavsiye ederim kitabını. Çünkü özellikle böyle işte katlama, düzenleme konularında gerçekten çok iyi tavsiyeleri var. Bu belgeselde de Marie Kondo Amerika'da 8 farklı eve gidiyor ve her bir evin farklı problemi var. Mesela bir aile büyük evden küçük eve geçmiş ve eşyalar sığmıyor eve. Azaltmaları lazım ve azaltamıyorlar. Nasıl düzenleyecekleri konusunda çok bir fikirleri yok. Diğer ailede mesela 2 kişi aynı eve taşınmış ve eşyaları çok fazla gelmiş. Yani farklı farklı problemler var her evde ve Marie Kondo'nun da buna yönelik tavsiyeleri, işte yönlendirmeleri üzerine evin son halini de görüyorsunuz. Yani ilk halinden son haline inanılmaz bir değişim oluyor tabii ki, tahmin edersiniz. Fakat benim yüzüme böyle tokat gibi çarpan gerçeklik şu oldu. Amerikalılar gerçekten kapitalizmin oyuncağı olmuşlar. Yani gerçi biz de o yana doğru gidiyoruz ama neyse. Bence Amerikalılar gerçekten felaket durumda yani. Özellikle durumu böyle iyi olan Amerikalılardan bahsediyorum. Özellikle bir ev vardı. Büyük bir evde yaşayan 2 çocuklu bir aile. Ben hayatımda bu kadar çok oyuncağı bir arada görmedim. Yemin ediyorum size, bütün bir ülkeye yetecek kadar oyuncak vardı evde. İnsanları yargılamak bana düşmez tabii ki ama gerçekten bir dönüp bakmamız gerekiyor kendimize, yani bu kadar çok eşyaya ihtiyacımız var mı diye. Bu arada ben söylüyorum bunu ama ben de hiç minimalist bir insan değilim. Yani minimalist olmaya çalışıyorum da diyemem aslında. Ama gereksiz eşyaları elimden çıkarmaya çalışıyorum. Dekorasyona da çok meraklıyım. Ama hani gerçekten sevdiğim eşyaları tutmaya çalışıyorum evde. Yani Marie Kondo'dan o anlamda öğrendiğim şeyler oldu. Evde de düzenlemem gereken 1-2 yer daha var. Onları da düzenlemem için böyle gerekli gazı aldım yani bu belgeselden. Bu arada Marie Kondo'yu gerçekten çok seviyorum ya. O nasıl böyle cıvıl cıvıl hayat dolu bir kadındır ya. Gerçekten bayılıyorum kadına. Bu ay 2 tane de dizi bitirdim. İlki bir Netflix yapımı olan Güney Kore dizisi Memories of Alhambra. Konusunu gerçekten çok beğenerek izlemeye başladım. Dizi İspanya'da Granada şehrinde başlıyor. Başrolde birçoğunuzun çok sevdiğini bildiğim Hyun Bin oynuyor. Bir yatırım şirketinin CEO'sunu canlandırıyor ve bir oyun geliştiricisini aramaya bu şehre geliyor. Bu oyunun da şöyle bir özelliği var. Oynayan kişinin gerçek dünya algısını bozabilen bir arttırılmış gerçeklik oyunu bu. Yani augmented reality dediğimiz arttırılmış gerçeklik oyunu. Önümüzdeki senelerde gittikçe popülerliği artacak, zaten öyle gözüküyor. O açıdan güzel olmuş yani, hani böyle birazcık daha gelecekte yaşayabileceğimiz böyle problemler, sanki böyle bir Güney Kore dizisinin içine hafiften Black Mirror kaçmış gibi yani. Dizinin böyle gizemli ve fantastik bir konusu var. Heyecanla izledim diyebilirim. Romantizm
Dozu da abartılmamıştı, o açıdan da hoşuma gitti. Fakat dizinin finali bu kadar kötü olabilirdi, ancak gerçekten sinir oldum. Senaryoyu kim yazdıysa gerçekten ona bir sürü söz hazırladım ama söylemeyeceğim. Dizinin finalini boş verin. Diziyi keyif almak için izleyin. Tabii finaline çok takılmayın derim. İkinci izlediğim dizi de Dogs of Berlin oldu. Bu gerçekten muhteşem ötesi bir dizi. Berkant'la beraber izledik bu diziyi ve resmen koltuğumuzda yapıştırdı bizi diyebilirim yani izlerken. Özellikle böyle son bölümleri çok heyecanlıydı. Son zamanlarda izlediğimiz en iyi polisiye dizi buydu kesinlikle. Konusu da Alman milli takımının en ünlü oyuncusu, Türk oyuncusu öldürülüyor, Orkan Erdem. Onun sonrasında gelişen olayları izliyoruz. Türk-Alman çatışmaları, işte Türklerin Almanlara bakışı, Almanların Türklere bakışı, motosiklet çetesi, Lübnanlı aşiretler, Yugoslav mafyası, bahis mafyası, neo-naziler, ne ararsanız var dizide yani. O kadar katmanlı bir dizi ki gerçekten hayran kaldım. Yani senaryo bence güzel yazılmıştı. Zaten böyle sürekli şu modda izledik Berkant'la. Ya Almanlar dizi yapar da izlenmez mi zaten? Adamlar yapmış ya. Adamlar yapmış ya falan diyerek izledik diziyi. Yani şimdiden uyarayım. Dizi gerçekten çok fazla küfür, cinsellik ve şiddet içeriyor. Ama bu onu yine de muhteşem kılmaktan alıkoymuyor. Efsane diziler arasına yerleştirdiğim için. Bu ay dinlediğim müzikleri de merak ediyorsanız aşağıya Spotify müzik listemi de koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizin de bu ay izlediğiniz, sevdiğiniz filmler, diziler olduysa, beğendiğiniz kitaplar olduysa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.